Burası genel olarak bu şekilde yoğun, kalabalık bir yer. Zaten çoğu kişi burada merkezde neredeyse kalıyor. Sadece bu Orbi'de yine bir Booking'den rezervasyon yapmıştım. Booking'den ayarlamıştım burayı. Geceliği buranın sanırsam $10 falan geliyor olması lazım. Ben direkt 2 gecelik rezervasyon yaptırdım. Evet arkadaşlar, Piazza Meydanı'ndan Batum'daki herkese tekrardan merhaba. Şimdi bir şeyler yemiştim buraya gelmeden önce. Bu mantıya benzer bir şey. Mantının daha... Katedralin en dikkat çekici özelliklerinden biri yüksek kulelerinin Karadeniz kıyısındaki pek çok noktadan görülebilmesidir. Batum'da böyle gezilecek yerler var ama daha çok onlar uzak. Yani merkezinde böyle bazı yerler var. Piazza Meydanı, Batum'un en etkileyici ve zarif noktalarından biridir. İtalyan tarzı mimarisiyle dikkat çeken meydan, kafe ve restoranlarla çevrili olup şehirde adeta küçük bir Avrupa atmosferi yaratır. Evet arkadaşlar, Piazza Meydanı'ndan Batum'daki herkese tekrardan merhaba. Şimdi bir şeyler yemiştim buraya gelmeden önce. Bu mantıya benzer bir şey. Mantının daha büyük hali. Yani Gürcistanlılar beni yanlış anlamasın ama bunu pek beğenemedim. Yani böyle hamur gibi geldi. Diğer yemekleri yediklerim güzeldi ama bu gerçekten çok beğenemedim. Çünkü böyle adeta hamur gibiydi. İçindeki et ve et suyu çok güzeldi. Yani bunu maalesef beğenemedim. Gürcistanlılar kusura bakmasın. Şimdi bu Piazza Meydanı olarak geçiyor. Bu da yine merkezi bir yerde. Cumhuriyet Meydanı buradan daha büyük. Burası daha böyle biraz daha küçük. Fazla büyük olduğunu söyleyemem. Şimdi birazdan şurada bir mozaik var. Onu göstereceğim. Bayağı güzel. Şöyle tam şurada. Şimdi ben bunu arka kamerayla da bir çekim yapmaya çalışacağım. Yine burada şöyle bir saat kuyu şey var. Çanlara benzer bir şey var ama tam çözemedim. Burada bunun da böyle bir çekimini yaptık. Burası böyle. Şurada yine bir otel var. Şurada kahveler. Şurada bir restoran var. Bu şekilde gelebileceğiniz lüks yerler var burada. Yine çoğu yerde şehrin zaten restoran, market, kahve bulabilirsiniz. Buralar genel daha meydan yerleri. Şu an yine burada da kimse yok. Sanırsam buraları bu mevsimlerde zaten hava şartlarından dolayı açmıyorlar. Yazın daha kalabalık oluyordur büyük ihtimalle. Şu an bayağı sessiz ve sakin. Şimdi burayı da gezdikten sonra buradan da otele doğru yürüyecektim artık. Şimdi şöyle şurayı da göstereyim. Yine burası da geldiğiniz zaman merkezde zaten böyle çok fazla gidilebilecek aslında bir yer yok. Batum'da böyle gezilecek yerler var ama daha çok onlar uzak. Yani merkezinde böyle bazı yerler var. Oralara gidebilirsiniz. Birden çan çalınca çok dibinde olduğum için ne oluyor diye korktum. Şimdi burayı hemen biraz şuradan video çekimi yapayım. Gideyim, zaten çok fazla durmam gereken burada bir şey yok. Şu mozaik gerçekten bayağı güzelmiş. Buradan da bir çekim yapalım. Görüşmek üzere. Piazza Meydanı, Batum'un en etkileyici ve zarif noktalarından biridir. İtalyan tarzı mimarisiyle dikkat çeken meydan, kafe ve restoranlarla çevrili olup şehirde adeta küçük bir Avrupa atmosferi yaratır. Ancak burayı asıl özel kılan unsur, meydanın tam ortasında yer alan devasa mozaiktir. Yaklaşık 106 metrekarelik bu zemin mozaiği, Kafkasya'nın en büyük mozaiklerinden biri olarak kabul edilir. Ünlü Gürcü sanatçı Natalia Lankovsky'nin tasarladığı eser, Batum'un tarihini, kültürünü ve mitolojik köklerini sembollerle anlatır. Mozaikte görülen figürler arasında antik Kolhis uygarlığına gönderme yapan motifler, Karadeniz'in dalgalarını temsil eden desenler ve Gürcü halkının kimliğini yansıtan simgeler bulunur. Mozaiğin bu kadar büyük boyutlarda işlenmiş olması onu yalnızca bir süsleme değil, aynı zamanda bir sanat eseri ve tarihsel hikaye anlatıcısı haline getirir. Meydanda durup yukarıdan baktığınızda Batum'un kökleriyle bugünü arasında görsel bir köprü kurulduğunu hissedersiniz. Piazza Meydanı'ndaki bu eser şehre gelen ziyaretçilere Batum'un yalnızca modern ve turistik yönünü değil, aynı zamanda kültürel derinliğini de keşfetme imkanı sunar.
Batum Meryem Ana Katedrali, şehrin en görkemli dini yapılarından biridir ve yalnızca mimarisiyle değil, taşıdığı tarih ve sembollerle de büyük bir anlam taşır. 1897-1903 yılları arasında Batum'daki Katolik cemaat tarafından inşa edilen yapı, o dönemde bölgede faaliyet gösteren Polonyalı mühendislerin ve Avrupalı ustaların emeğiyle yükselmiştir. Bu da ona Kafkasya'da nadiren rastlanan saf gotik tarzı kazandırmıştır. Katedralin en dikkat çekici özelliklerinden biri yüksek kulelerinin Karadeniz kıyısındaki pek çok noktadan görülebilmesidir. Bu kuleler yalnızca birer mimari unsur değil, aynı zamanda Batum'un dini kimliğinin gökyüzüne yükselen simgeleri gibidir. İçerideki vitray pencereler İncil'den sahneleri resmeder. Bu vitrayların bir kısmı Almanya'dan özel olarak getirtilmiş ve dönemin en önemli sanat atölyelerinde üretilmiştir. Sovyet döneminde katedral kapatıldığında laboratuvar ve arşiv binası olarak kullanılmış, fresklerin ve dini sembollerin bir kısmı tahrip edilmiştir. Ancak 1980'lerin sonlarına doğru başlayan yeniden canlanma süreciyle halkın büyük desteği sayesinde restore edilmiş ve Gürcü Ortodoks Kilisesi'ne devredilmiştir. Bu süreç Batum halkının inançlarını koruma konusundaki kararlılığını da gözler önüne serer. Bugün Meryem Ana Katedrali sadece bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda Batum'un çok katmanlı geçmişinin canlı bir tanığıdır. Kuleleri göğe uzanırken şehrin tarihini, vitraylardan süzülen ışıklarıysa halkın umutlarını hatırlatır. Burayı ziyaret etmek, Batum'un ruhunu anlamanın en etkili yollarından biridir. Merhaba arkadaşlar. Şimdi otele gidiyorum. Deterjan aldım küçük bir tane. Çünkü uçakta ya aslında kabin altı bagajın, uçak altı bagajım daha doğrusu vardı ama ya onu beklemek istemedim. O yüzden küçük bir deterjan aldım ki onunla uğraşmayayım. O yüzden şimdi hemen otele geçeyim. Çamaşırlarımı yıkayayım. Sonrasında zaten eşyalarım hazır. Çamaşırları yıkarsam çok yapacak bir şey kalmıyor. Ya burası böyle. Burada hep yüksek ofis tarzı binalar var. Ya genelde zaten bunları ofis olarak kullanıyorlar. Ya da bu şekilde stüdyo tarzında otel olarak kullanıyorlar. Şimdi birazdan odanın da kısa bir videosunu çekerim, size gösteririm. Yani kalınabilecek gayet güzel bir yer bence. Buradan sonra şimdilik kısa bir gezmeye ara vereceğim Gürcistan'dan sonra. Ama sonra hemen tekrar başlayacağım. Çok da fazla kısa olmayacak ama işte minicik bir ara diyelim. Bu şekilde. Yani başka zaman geldiğimde de diğer taraflarını çekerim. Şimdilik böyle oldu çekimler diyelim. Burası genel olarak bu şekilde yoğun, kalabalık bir yer. Zaten çoğu kişi burada merkezde neredeyse kalıyor. Sadece bu Orbi'de kalan kişi sayısı, yani şu an tam bir net rakam veremeyeceğim ama bayağı yüksek. Yani 52 kat olarak gözüküyor ama büyük ihtimalle üst katları falan da var. Yani o yüzden çok yüksek. Fazla kalan kişi sayısı var burada. Sonra da buradan yarın uçağa geçerim havalimanında. Zaten geldik artık. Şu taraftan mı? Şuradan da yol varmış aynen. Yani sonrasında yarın da uçağa geçerim. Yarın dinlenirim artık. Bir yere geçmem büyük ihtimalle. Çünkü zaten yoruldum. Şu tarafa gitsek mi gitmesek mi? Şöyle şu tarafı şuradan göstereyim. Şimdilik bu kadar. Girişi burada. Benim kaldığım A blok. Şimdi buradan giriş yapacağım A bloktan. Evet arkadaşlar, şu an otelin koridorundayım.
Burası böyle. Asansörler var. Şu an ben 25. kattaki bir daireyi tutmuştum. Yani hangi katta olduğunu ben belirlemedim. Bu kiraladığım kişilerin ofisleri vardı direkt oradan. Zaten şu an otomatik kilitlendi ama ben yine de şunu da ne olur ne olmaz diye kilitleyeyim. Odayı yine bir Booking'den rezervasyon yapmıştım. Booking'den ayarlamıştım burayı. Geceliği buranın sanırsam 10 dolara falan geliyor olması lazım. Ben direkt 2 gecelik rezervasyon yaptırdım. Bu da yaklaşık olarak 750 TL'ydi. Işıklar açıkmış. Ben ışıkları kapalı sanıyordum. Yani konuşamadım. Booking'den yaptırmıştım. İşte dün geldim buraya. Yine rezervasyonu da buraya gelmeden 25-30 dakika önce galiba yapmıştım ya da 10 dakika mı vardı yine hatırlamıyorum. Hani öyle minibüste gelirken baktım, ayarladım. O şekilde rezervasyonu yaptırdım. Ya 2 gece için toplamda odaya 20 dolar verdim. Ya odanın yani geceliği 10 dolara gelmiş oluyor. Ben tek kalıyorum. 2 kişi kalsanız da fiyat aynı. Değişmiyor. Yine yani 10 dolar veriyorsunuz. Şimdi odanın içerisini göstereceğim. Odada böyle giriş tarafında küçük bir mutfak alanı var. Burada yine suyumuz var mutfakta. Mikrodalga var. Aynı zamanda yemek yapmak isterseniz ocak var. Burada yine açayım şöyle. Bardaklar var. Burada buzdolabı var. Bir tane daha buzdolabı bırakmışlar. Yine burada da böyle tavalar var. Yemek hazırlamak isterseniz. Buraya da bir tane daha buzdolabı koymuşlar. Onu neden bırakmışlar? O da büyük ihtimalle böyle küçük çikolata filan, içecekleri filan bırakmak içindir. Burası bu şekilde. Şimdi hemen hızlıca. Bir de burada kıyafetleri asmanız için bayağı geniş bir dolabı var. Yani 2 kişiyle geldiğiniz zaman eşyalarınızı böyle rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Ütü masası var ama ütüyü görmedim. Yine duşu içeride. Bu da güzel, sevdiğim bir özelliği. Burada duşu içeride, lavabosu burada. Yine en sevdiğim şey çamaşır makinesinin olması. Gayet süper bir şey oldu bunun, çamaşır makinesinin olması. Kurutma makinesi de var bu şekilde. İnternet var ama interneti zaten buradan aldığım için henüz hiç gerek olmadı. Bu şekilde yine bir televizyonu var. Bilmiyorum, ben televizyon, zaten kimsenin televizyon kullandığını düşünmüyorum otelde de. Böyle yatağı bayağı geniş, yani 2 kişi geldiğinizde çok rahat sığarsınız. Kocaman da bir ayna yapmışlar buraya. Böyle küçük komodinler var. Bir tane çalışma masası var. Şöyle bir sehpası var yemek yerseniz burada. Kliması var. Bu da güzel çünkü doğalgaz yok. Göremedim daha doğrusu burada. Oda genel olarak bu şekilde. Doğalgaz yok ama klima yeterli oluyor. Yani dün mesela açtım gece, üşümedim. Bayağı da sıcak olmuştu. Oda bu şekilde gayet kullanışlı. Çamaşır makinesinin olması en sevdiğim özelliği zaten. Böyle bir şey olduğu zaman çok güzel. Şimdi dışarısını da göstereyim şöyle hızlıca. Burası 25. kat. Dediğim gibi bunu ben belirlemedim. Benim rezervasyon yaptırdığımda bu odayı verdiler. Böyle dışarıda da küçük bir balkonu var. Bu şekilde. Bu balkon galiba bayağı geniş çünkü diğer odaların balkonu bu kadar geniş değil. Şöyle diğer odaları tarafını göstereyim. Bu şekilde. Arka kameradan. Karşısında da yine böyle bir başka bir otel var. Bu şekilde yüksek aslında. Şurada da bir şey yapıyorlar ya, otel ya da AVM falan yapıyorlar. Yani manzarası da gayet güzel mi desem normal. Şurada deniz var da şimdi göz olduğu için tam şurada, karşıda, şurada da hatta deniz fenerine benzer bir şey var. Deniz feneri değil galiba. Şurada deniz tam gözükmüyor. Belki dalgalar vurduğu zaman belli oluyorsa şu alt kısımda şurada. Gayet güzel, merkezi bir yerde.
Burası bayağı yüksek. Toplam 52 katlı. Burası da 25. katıymış. Yani bu katını bilmiyorum. Ben seçmiyorum. Görmedim de öyle bir seçenek varsa. Direkt bu odayı söylediler. Buraya geldim. Yani fiyatına göre değerlendirdiğimiz zaman gerçekten çok güzel. Yani mutfağın olması güzel bir şey ama mutfağı kullanır mıyım? Yani uzun süreli de kalsam herhalde kullanmam. Çünkü yani burada yatak var, kıyafetlerim burada olacak. Yani oda çok kötü kokar, kıyafetlere kokusu olur. Ya o yüzden keşke hani mesela böyle stüdyo dairelerde mutfak daha ayrı olsa, uzun süreli kalımlarda hani her öğün dışarıda yemek çok pahalı oluyor. Yani masraflı oluyor daha doğrusu her öğünü dışarıda yemek. O yüzden o açıdan güzel olabilirdi. Hani uzun süreli kalımlarda bu tarz stüdyolarda mutfak ayrı olsa, en azından bir havalandırması olsa ya da bir kapısı olsa güzel olabilirdi. Ama buna da çok takılmamak lazım. Zaten genelde insanlar, herkes kısa süreli kalıyor. O kadar uzun süreli kalmıyor. Ya, odayı ben gayet beğendim. Fiyat performans baktığımız zaman gayet güzel. Dediğim gibi geceliği 10 dolar. 2 kişi olmuş olsanız yani 5 dolar bir kişi için gayet uygun yani. Böyle merkezi bir yerde, böyle temiz odada geldiğimde ona dikkat ediyorum. Hatta böyle K9'lar gibi önce çarşaflara filan bakıyorum. Onları bir kokluyorum. Havluların kokusuna bakıyorum. Çünkü bazı yerlerde gerçekten deterjan kullanmadan galiba yıkıyorlar. O yüzden işte bir de deterjan almıştım. Şöyle bir tane fazla büyük bir şey almadım. Böyle küçük bir şey aldım. Ya çünkü büyük bir şey aldığım zaman bu defa israf oluyor. Atmak zorunda kalıyorum. Yani onu yapmak istemedim. O yüzden de küçük bir şey aldım. Şimdi çamaşırlarımı yıkarım. Yarın zaten öğleden sonra uçuşum var. İstanbul'a geçeceğim. İstanbul'dan da Ankara'ya bilet bulabildim. Yani artık otobüsle gidemezdim çok yorulduğum için. Uçak bileti bulabildim. Hemen bir tane düşmüştü fiyatı şansa. Sonra ben aldıktan sonra fiyatı tekrar arttı. Böyle işte takip ediyorum. Ya daha önce de dediğim gibi böyle yani. Bunun bir hilesi, bir sırrı yok gezmenin. Ya sürekli takip etmek gerekiyor, incelemek gerekiyor. Farklı yerlere, farklı sitelere, farklı firmalara bakmak gerekiyor. O yüzden bunun bir sırrı yok. Böyle araştırıyorum. Çünkü ben o bilete uygun fiyatı alabilmek için ya her gün kaç kere bakıyordum yani. Sadece bir İstanbul'dan Ankara'ya gideceğim diye. Çünkü trenle gitsem dedim. Tren bileti de kalmamıştı. Yani diğer gününü de beklemek istemedim. Zaten yorgundum. Ya o yüzden dediğim gibi böyle bunun tamamen bir sırrı yok. Sürekli takip edeceksiniz. Ben yine böyle faydalı olabilecek siteleri size söyleyeyim. Kiwi'yi mesela kullanabilirsiniz. Uçak biletlerine bakmak için orada istediğiniz yeri seçiyorsunuz. Mesela kalkış noktasını siz bulunduğunuz ülke seçtiniz. Her yere varış noktasını her yer yaptığınız zaman size en ucuz biletleri gösteriyor. Orada filtreleme yapıyorsunuz. Yine Skyscanner var. Ben onu çok fazla kullanmıyorum ama ara sıra kontrol ediyorum bilet fiyatlarını. Kiwi daha kullanışlı oluyor. Yine bunun dışında aklıma gelen siteleri yazarım. Burada özellikle Booking var. Otel rezervasyonu yapabileceğiniz. Ostravog var. Yine Google haritalardan direkt rezervasyon sitenin linkine gidip oradan rezervasyon yapabilirsiniz. Bunun dışında burası için Yandex.Go ve Bolt'u mutlaka indirin. Çoğu yerde Yandex.Go'nun fiyatı daha uygun oluyor Bolt'a göre ama tabii Bolt'un da uygun olduğu yerler vardır taksi uygulamasında. Bayağı uygun. Batum Havalimanı'nda zaten merkezi bir yerde. Yarın büyük ihtimalle çekim yapmam. Bugün son çekim olur Batum için. Bu seferlik. Yani bunu da hemen şimdi aklımdayken söyleyeyim. Ne ara 9 dakika olmuş ya. Bence bir fazla mı çekiyorum anlamadım ki. Gereksiz mi uzatıyorum bilmiyorum. Bunlarla da ilgili düşüncelerinizi her zaman yorumlarda mutlaka belirtin. Hani tekrarladığım ifadeler olduysa sürekli ve dediğim gibi ilk başlarda olduğu için mutlaka olmuştur. Hani tavsiyelerinizi her zaman yazabilirsiniz. Bunu daha önce de belirttim. Yani seviyeye aşılmadığı sürece bütün her şeye, eleştiriye açığım yani. Eleştirebilirsiniz, hiç sorun yok. Sadece sınırımızı koruyalım. Bir çizgimiz olsun yeterli. Onun dışında her türlü eleştiriyi yapabilirsiniz. Sonuçta kimse mükemmel değil. Başka ne söyleyebilirim? Taksi için onu kullanabilirsiniz. Başka otel söyledim. Yine ben arkadaşlar aklıma geldikçe
Bunları eklerim. Siz de mutlaka merak ettiklerinizi yazın. Bildiklerimi söylerim. Bilmediklerimi de zaten araştırıyorum genelde böyle farklı yerlere gideceğim zaman. Onları da yazarım. Sizde önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Uygun gördüğünüz siteleri filan. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Daha da fazla uzatmadan artık kapatayım. Çünkü bu videoların düzenlemesini nasıl yapacağım şu an henüz böyle aklımda birkaç bir şey var ama onu işte kurguda ne kadar başarılı olur bilmiyorum. O yüzden bakalım. Umarım güzel olur. İlerleyen zamanlarda daha da güzel olacağına inanıyorum. Şimdi dediğim gibi mükemmel değil. Çok fazla kusur var, eksik var. Ama önemli olan bunları geliştirmeye çalışmak. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Böyle son kez dışarıyı da göstereyim. Ya burası belki yaz aylarında ve havanın öyle oluyordur şu an. Zaten hem gece olduğu için. Böyle. Şu arka tarafta yine. Tam şurada da stat var. Şu beyazlı olan yer, parmağımla gösterdiğim yerde. Kırmızı beyaz böyle şeritler var. LED'ler var. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yani daha fazla uzatmak istemiyorum gerçekten. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Batum'dan ayrılırken şehir bize önemli bir gerçeği hatırlatır. Burası yalnızca turistik bir durak değil, Karadeniz'in stratejik kapılarından biridir. Yüzyıllar boyunca ticaret yollarının kesiştiği nokta olmuş, Bakü-Batum petrol hattıyla birlikte küresel enerji koridorunun parçası haline gelmiştir. Bu nedenle Batum'u anlamak aslında bölgenin jeopolitik önemini de kavramaktır. Şehir aynı zamanda Gürcistan'ın en hızlı büyüyen kentlerinden biridir. Serbest ticaret bölgesi statüsü sayesinde yabancı yatırımcılar buraya yoğunlaşır. Bu da Batum'u yalnızca kültürel değil, ekonomik açıdan da güçlü bir merkez yapar. Sokaklarda gördüğünüz yeni binalar ve projeler bu hızlı değişimin somut izleridir. Fakat Batum'un asıl değeri geçmiş ile geleceği bir arada taşıyabilmesidir. Bir yanda Osmanlı ve Rus dönemlerinden kalma taş yapılar, diğer yanda modern gökdelenler yükselir. Bu karşıtlık aslında şehri farklı kılan özelliktir. Tarihi kimliğini kaybetmeden çağdaş bir merkez olabilmek. Şehirden uzaklaşırken akılda kalan yalnızca gördüğümüz manzaralar değil, Batum'un sunduğu bu derinliktir. Onu bilen biri için Batum sadece gezilip görülen bir yer değil, bölgenin geçmişini, bugününü ve geleceğini anlamak için bir anahtar gibidir. Bir şehirden ayrılırken aslında geride bıraktığımız sadece sokaklar ve binalar değildir. Gördüklerimiz kadar görmediklerimiz de zihnimizde iz bırakır. Uçak gökyüzüne yükselirken insan düşünmeden edemez. Gittiğimiz yerlerden biz ne alıyoruz, onlara ne bırakıyoruz? Belki de yolculukların en büyük değeri yeni şehirler görmekten çok kendimizi yeniden keşfetmemizi sağlamasıdır.